Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz çantayı çalışacağız. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve yaptığınız çantaları bana Instagram üzerinden göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Öncelikle çantamın ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Hemen şu şekilde bakın, yan kısımları da aldığım zaman çantamın genişliği 45 santim oldu. Sadece motiflerden ölçtüğüm zaman 31 santim ve uzunluğu da yine 31 santim oldu. Çantamın ölçüleri bu şekilde. Çantamızın yapımına başlayabiliriz. Öncelikle çantam için kullandığım malzemelerden bahsetmek istiyorum. İplerimden bahsedeceğim. Bu şekilde Milano rafyanın krem rengi ipinden 100 gramlık bobinden 2 adet kullandım. Yani 200 gram yeterli oldu. 34 numarası krem olan ipim. Ve 25 numarasından da kahverengi ipinden de bir adet kullandım. 100 gramlık bundan da yeterli oldu. Toplamda 300 gram ip kullanmış oldum. 3 milim tığ kullandım. Çantam için ben bu şekilde tabanımı özel olarak yaptırdım. Önce çantamı ördüm. Çantamın sayılarına göre tabanımı Eva çanta aksesuarda hazırlattırdım. Açıklama kısmına iplerimin de aksesuarlarımın da linkini bırakacağım. Oradan sipariş oluşturabilirsiniz. Ölçüsünden bahsetmek istiyorum. 33,5 santim uzunluğu eni oldu. Ve 17 santimde bu şekilde eni oldu aslında, boyu 33,5, eni 17 santim oldu. Tabanımın, çantamın ölçülerine göre yaptırdım. Motiflerimin ölçüsüne göre hazırlattırdım. Bunu yaparken neye dikkat ettim? Hemen birleştirme aşamasından önce bakın, yan parçamı şu şekilde oluşturmuştum. Yan parçamın alt kısmındaki ölçüsüne göre enini ayarlattırdım. Hazır bir taban kullanmak istedim, daha sağlam olsun diye. Eğer isterseniz kendiniz de örebilirsiniz tabi. Şu şekilde bakın, 17 santim yan kısmımın ölçüsü. Uzunluğunu da yani enini de ona göre ayarlattırdım. Geliyoruz boyuna. Boyunun da taban kısmının ölçüsü bakın 33,5 santim. Yine tabanın boyunu da ön kısmındaki motiflerime göre ayarlattırdım. Yan kısmım ve ön kısmım olarak tabanım hazırlanmış oldu. Tabanım bu şekilde deri bir taban ve askılarım içinde bu şekilde set halinde, kit halinde satın alabilirsiniz. Bu şekilde de 2 adet deri sap kullanıyorum. Malzemelerim bu şekilde. Çantamızın yapımına başlayabiliriz. Çantam için öncelikle bu şekilde kare bir motif hazırlıyorum. Bundan 9 ön 9 arka için toplamda 18 adet oluşturacağız. Hemen ölçülerinden bahsedeyim sizlere. Şöyle ölçtüğüm zaman, şu taraf biraz toplandığı için şuradan ölçeceğim. 10,5 santim ölçüsü oldu. Her iki tarafta eşit aslında, ama şöyle biraz birleştirme yaptığımızda bu toplanmalar açılacaktır. Ütü çok açmadı. Tam birleştirmeden sonra şu kısımlar düzelecek. Şurada bir hepsini birlikte topladığımız için hafif çekme oluyor. Dediğim gibi bu motiften 9 ön 9 arka için toplamda 18 adet hazırlayacağız. Hadi motifimizin yapımına başlayalım. Motifim için öncelikle 7 tane zincir çekeceğim. İlk bağlama zincirimi çektim. Bunu saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincirimi çektim. Çok sıkı çekmiyoruz. Çok gevşek de çekmiyoruz. Aradaki boşluğu oluşturmak için 7 tane zincir çektim. Hemen ilk çekmiş olduğum zincirimin ortasından tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Üst sırama çıkmak için 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Bu zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada oluşturmuş olduğum zincir halkasının içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimle beraber 2 tane ikili trabzan oluşturmuş oldum. Aynı yere tekrar batıyorum.
Üçüncü ikili trabzanım zincirimle beraber aynı yere tekrar batıyorum. Dördüncü ikili trabzanım zincirimle beraber ve aynı yere tekrar batıyorum. Beşinci ikili trabzanımı yapmış oluyorum. Burada zincirimi de sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5 tane. 4 tane trabzan, 3 tane de zincirim oluşmuş oldu. Toplamda 5 tane ikili trabzan oluşturdum. Arada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp halkamın içerisine tekrar 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ikili trabzanımı oluşturdum. Daha sonra tekrar 6 tane zincir çekiyorum. İpim biraz terste kaldı. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincirimi çektim. İpimi üzerine doluyorum. Hemen bakın sihirli halkamın içerisine tekrar 5 tane ikili trabzan oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ikili trabzanımı oluşturdum. 3 tane kenar oluşturmuş oldum şimdiye kadar. Şimdi yine 6 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincirimi çektim. İpimi üzerine dolayıp yine sihirli halkamın içerisine batıyorum. Buraya da yine 5 tane ikili trabzan oluşturuyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ikili trabzanımı oluşturdum. Bekleyeyim. Diğer türlü çevireceğim. Evet, hemen bu noktada bakın 1, 2, 3 ve 4 köşem oluşmuş oldu. 4 kenarım oluşmuş oldu. 1, 2 ve 3 tane köşem oluşmuş oldu. Şimdi buraya tekrar bir köşe oluşturmak için yine 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincirimi çektim. Bakın ilk başta yapmış olduğum 3 tane zincirimin tepesine, üçüncüsüne tığımı batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Bu noktada yine 1, 2 ve 3 tane zincir çekip ilk trabzanımı oluşturmuş oluyorum ikinci sıramdaki. Hemen ipimi üzerine doluyorum. Bakın ikinci trabzanımın tepesine geçiyorum. İlk zincirime battım. Bunu da trabzan olarak sayıyorum demiştim. İkinci trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Başta çekmiş olduğum 3 tane zincirimle beraber 2 tane ikili trabzanım oldu. İpimi yine üzerine doluyorum bakın. 3. trabzanımın tepesine geldim. 3. trabzanıma bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine dolayıp 3. trabzanıma tekrar batıyorum ve 3. trabzanımın tepesine 2 tane ikili trabzan oluşturmuş oluyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Yani toplamda 4 tane zincirimle beraber 4 tane ikili trabzan oluşturmuş oldum. Yanındaki trabzanıma geçiyorum. 4. trabzanın tepesine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Ve 5. trabzanın tepesine de batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Toplamda baştaki zincirimle beraber 6 tane ikili trabzan oluşturmuş oldum. 3 zincir, 1 ikili trabzan, 2 tane ikili trabzan, aynı yere battım, çift ikili trabzan yaptım yani. Hemen yanındakine 1 ikili trabzan ve yanındakine 1 ikili trabzan. 2 tek, 1 çift, 2 tek trabzan oluşturmuş oldum. Bu noktada bir tane zincir çekiyorum. 6 tane trabzanı tamamladıktan sonra. Hemen ipimi üzerine doluyorum. Bakın şuradaki zincir boşluğuma batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar batıp 2 tane ikinci ikili trabzanım. Aynı yere tekrar batıp 3. ikili trabzanımı oluşturuyorum. Bir zincir çektim ve 3 tane ikili trabzan oluşturdum. Bu noktada 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekiyorum.
Aradaki köşemi oluşturmak için. Şuraya 3 tane ikili trabzan yaptım ve 4 tane zincir çektim. İpimi üzerine dolayıp zincir boşluğuma, yine köşe boşluğuma tığımı batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Köşemi oluşturmuş oldum. Arada 3 tane ikili trabzan, 4 zincir, 3 tane ikili trabzan yaptım. Hemen 3 tane ikili trabzandan sonra bir zincir çekiyorum. Hemen trabzanlarımın tepesine geçiyorum. İlk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan, yanındaki trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan ve 3. trabzanımın tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Çift ikili trabzan yapıyorum, yani 1 ve 2. Sonda 2 tane trabzanım kaldı. Bunların da her birine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Bir önceki sıramda 5 olan trabzan sayımı bu sıramda 6'ya çıkarmış oluyorum. Tamam, ipimi düzelteyim, karıştırıldı. Evet. 6 tane ikili trabzan oluşturmuş oldum. Bu noktada bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp bakın zincir boşluğuma tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Arada 4 tane zincir çekip köşemi oluşturuyorum. 2, 3 ve 4. Yine boşluğuma geçiyorum. Zincir boşluğuma ve 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. 2 ve 3. Bakın yine köşemi oluşturmuş oldum. Arada bir tane zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzanımdan sonra bakın trabzanlarımın tepesine geldim. İlk trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan. İkinci ikili trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzanımın tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Dördüncü ikili trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan ve 5. ikili trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. 6 tane yan yana ikili trabzan oluşturmuş oldum. Bir zincir çektim. Aradaki bakın köşe boşluğuma geldim. Buraya yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki ve 3. İpimi şuraya alırsam daha kolay olacak sanki işim. Evet. 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzandan sonra yine köşemin olduğu boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Köşemi oluşturmuş oldum yine. 3 tane ikili trabzandan sonra bir tane zincir çekiyorum. Bakın trabzanlarımın olduğu yere geldim yine. Buradaki trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan. Yanındakine bir ikili trabzan. 3. trabzanımın tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Yanındaki trabzanıma geçiyorum. Bir ikili trabzan. Ve yanındaki trabzanıma geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Altı tane ikili trabzanımı oluşturmuş oldum. Bir tane zincir çekiyorum. Köşe boşluğuma geldim yine. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Arada 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekiyorum. Köşe boşluğuma tekrar batıp 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. 2 ve 3. Bir tane zincir çekiyorum. İkinci sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bu şekilde toplanmalar oluyor. Bunlar gayet normal.
En son bitirdiğimizde, ütümüzü yaptığımızda bu toplanmalar düzelecek. Görüntümüz bu şekilde olacak. Sizinkinde de toplanma olursa telaşlanmayın. 9 tane motif hazırlıyoruz dedim. Yanlışlıkla videoyu çekerken tekrar aklıma geldi. 18 tane 9 ön 9 arka için 18 tane motif oluşturuyoruz bu şekilde. İkinci sıramı bu şekilde tamamladım. Üçüncü sırama geçiş yapacağım. İkinci sıramda sonunda bir tane zincir çekmiştim. Şimdi hemen bakın şurada ilk başta çekmiş olduğum 3 tane zincirimin yine üçüncüsünün tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. İkinci sıramı tamamlamış oldum. 1 ve 2 tane zincir çekip üst sırama çıkıyorum. Üçüncü sırama geçiş yapıyorum. Bu sefer 2 zincir çektim çünkü hepsini birlikte toplayacağım. 3 tane zincir biraz yüksek kalacak. İpimi üzerine doladım. Hemen bakın ikinci trabzanımın tepesine. İkinci derken zincirimin yanındaki trabzanı. Zincir olunca kafa karışıklığı olmasın. Zinciri de trabzan olarak saydığımı söylemiştim. Hemen yanındaki trabzanın tepesine battım. Bakın ikisini birlikte çektim, kapatmadım. İpimi üzerine doladım. Yanındaki trabzanıma battım. İkisini birlikte çektim, kapatmadım. İpimi üzerine doladım. Yanındakinin tepesine battım. İkisini birlikte çektim, kapatmadım. İpimi üzerine doladım. Yanındakine battım. İkisini birlikte çektim, kapatmadım. İpimi üzerine dolayıp son trabzanıma da battım. İkisini birlikte çektim. Toplamda tığımda 6 tane ilmeğim oluşmuş oldu ve hepsini birlikte topladım. Bir tane bağlama zinciri çektim burada. Daha sonrasından 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın burada 3 tane trabzanın olduğu yere geldim. İlkine batmıyorum. İlkine atlıyorum. İkincisinin tepesine tığımı batıp bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Üçüncü trabzanımın tepesine bir ikili trabzan daha yapıyorum. 2 tane ikili trabzan oluşturmuş oldum burada. Arada 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp bakın köşe boşluğuma geldim. Buradaki zincir boşluğuma bir tane ikili trabzan, aynı yere tekrar batarak bir ikili trabzan daha yapıyorum. Hemen bu noktada 1, 2 ve 3 tane zincir çekip köşemi oluşturuyorum. İpimi üzerine dolayıp zincir boşluğuma tekrar batıyorum ve buraya yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın köşem oluşmuş oldu. Ne yaptık? 6'sını birlikte topladık. 6 trabzanı birlikte. Arada 3 tane zincir çektim. Toplama zincirimle beraber 4 zincir oldu. Bir tane trabzan atlayıp 2 tane sonda kalan 2 trabzanın üzerine birer tane ikili trabzan yaptım. 2 tane ikili trabzan yaptım. Yani 2 zincir, 2 ikili trabzan, 3 zincir, 2 ikili trabzan yaptım. Bu noktada yine 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Hemen bakın 3 tane trabzanın olduğu yere geldim. İlkine batmıyorum, atlıyorum. İkincisinin tepesine tığımı batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve 3. trabzanımın tepesine de batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yan yana 2 tane ikili trabzan elde etmiş oldum. Bu noktada hemen 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Ben yine buradaki 6 tane trabzanımızı toplayacağız. 3 zincirimizden sonra ilk trabzanımın tepesine battım. İpimi çektim. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanıma batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanıma batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. Ve son trabzanıma da batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. 6 trabzanımı birden topladım ve baştaki ilmeğimle beraber, zincirimin ilmeğiyle beraber tığımda 7 tane ilmeğim oluşmuş oldu. Hepsini birlikte topluyorum ve bir tane bağlama zinciri çekiyorum. Burada 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane trabzanın olduğu yere geldim. İkincisine batıyorum. Ve bir ikili trabzan yapıyorum. Üçüncüsüne batıyorum. Bir ikili trabzan
yapıyorum. Arada 1 2 tane zincir çekiyorum. Zincir boşluğuma, köşe boşluğuma geldim. Buraya yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Köşemi oluşturmak için 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Köşemin olduğu boşluğa 3 tane zincirimi çektim ve aynı köşe boşluğuma 1 ve 2 tane daha trabzan yapıyorum. Köşemi oluşturmuş oldum. 1 ve 2 zincir çekip 3 tane trabzanın olduğu yere geldim. İlk trabzanımı atlıyorum. İkincisine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir ikili trabzan da buraya yapıyorum. 2 tane ikili trabzan oluşturmuş oldum. Bu noktada 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Yine 6 tane trabzanımın olduğu yere geldim. Altısını birden toplayacağım. İkisini birlikte çektim, kapatmadım. Yanındakine battım. 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 İkisini birlikte çektim, kapatmadım. Son trabzanıma da battım. İkisini birlikte çektim. Tığımda 7 tane ilmeğim var. Zincirimin ilmeğiyle beraber. Hepsini birlikte toplayıp bir tane zincir çekiyorum. Arada 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Yine 3 trabzanın olduğu yere geldim. İlkine batmıyorum. İkincisine batıp bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. 2 tane ikili trabzan yapmış oldum. 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp hemen köşe boşluğuma 1 ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp köşe boşluğuma tekrar batıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Bakın 3 tane trabzanın olduğu yere geldim. Buraya da ikincisine batarak bir ikili trabzan yaptım ve üçüncüsüne batıp bir ikili trabzan yapıyorum. Baştakini atlamış oldum yani. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 6 tane trabzanın olduğu yere geldim. İlkine batıyorum. İkisini birlikte topluyorum, kapatmıyorum. İkincisine batıyorum. İkisini birlikte topluyorum, kapatmıyorum. Üçüncüsüne batıyorum. İkisini birlikte topluyorum, kapatmıyorum. Dördüncüsüne batıyorum. İkisini birlikte topluyorum, kapatmıyorum. Beşincisine batıyorum. İkisini birlikte topluyorum. Ve altıncısına batıyorum. İkisini birlikte topluyorum. Tığımda toplamda 7 tane ilmeğim oluşmuş oldu. Hepsini birlikte kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Arada 1, 2 ve 3 tane zincir çekip üçlü trabzanın olduğu yere geçiş yapıyorum. Hemen bakın. Burada ilkine batmıyorum. İkincisine batıp bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. İkinci ikili trabzanımı yapıyorum. Arada 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Bakın köşe boşluğuma geldim. Buraya da 1 ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen bu arada köşemi oluşturmak için 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Köşe boşluğuma tekrar batıyorum. 1 ve 2 tane ikili trabzan oluşturuyorum. Arada 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. İlk trabzanımı atlayıp ikincisinin tepesine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine dolayıp üçüncü trabzanıma da batıp bir ikili trabzan daha yapıyorum. Arada 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Bakın başladığım noktaya gelmiş oldum. Son 3 tane zincirimi de bitirdim. Burada hemen şuraya değil, bakın. Topladığımız yer şurası değil. Şuraya batıyorum. Zincirle bağladığım nokta var ya, zincirimin şuradaki tepesine batıyorum. Şuradaki boşluğa batıyorum. İpimi çekip
bir kaydırma yapıyorum. Şimdi artık sık iğne sırasına geçiyoruz. 4. sıramızda. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen dibindeki bakın şuradaki batmış olduğum kaydırma yaptığım yere tekrar batıp bir sık iğne yapıyorum. Aradaki 3 tane zincirimin olduğu yere 3 tane sık iğne oluşturuyorum. 1 2 ve 3. Trabzanlarımın tepesinin her birine birer tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Aradaki 2 zincirlik boşluğuma geldim. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Trabzanlarımın tepesine birer tane sık iğne. 1. Yanındakine geçiyorum. 2. Köşe boşluğuma geldim. Burada ne yapıyorum? Hemen bir tane sık iğne yaptım. Aynı yere ikinci sık iğnemi yaptım köşe boşluğuma. İpimi üzerine doluyorum. Üçüncüsünü yaparken tığımı batıp ipimi çekiyorum. 3 tane ilmek oluşturmuş oldum. Hepsini birlikte toplayarak yarım trabzan oluşturuyorum. Aynı yere tekrar batıp bir sık iğne ve aynı yere tekrar batıp ikinci sık iğnemi yapıyorum. Köşe boşluğumda 2 tane sık iğne ya 3 zincirimin olduğu boşluğa 2 sık iğne, bir yarım trabzan, 2 sık iğne oluşturmuş oldum. Köşemi oluşturmak için bakın şöyle ovalleşme oluşmuş oldu. Hemen trabzanlarımın tepesine geçiyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzanıma bir sık iğne. Buradaki zincir boşluğuma 2 tane zincir boşluğum vardı. 2 tane sık iğne yapıyorum. Trabzanlarımın tepesine bir sık iğne ve diğer trabzanıma bir sık iğne. Aradaki zincir boşluğuma 3 zincir boşluğuma 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Çok ses oluyorsa kusura bakmayın. İp. Evet 3 tane zincirimi çektim. Bakın buradaki toplamış olduğum yere geldim. Burada toplama yaptığım yerin bakın şurayı boş geçiyoruz. Şuraya batmıyoruz. Yanlışlık yapıp batmayalım. Hemen şuradaki boşluğa zincirle topladığımız boşluğa tığımızı batıp bir sık iğne yapıyoruz. 3 zincirlik boşluğuma geldim ve buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. 3 tane sık iğnemi oluşturdum. Yandaki trabzanlarımın tepesine birer tane ikili trabzan yapıyorum. 1. Yanındakine geçiyorum. 1 ikili trabzan yapıyorum. Aradaki 2 zincirlik boşluğuma geldim. Buraya da 1 ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Ben bakın trabzanlarımın tepesinin her birine birer tane sık iğne oluşturuyorum. Yani bu köşeme kadar kaç tane sık iğnem var hemen sayayım. Şuradaki köşemi saymadan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19 tane ikili sık iğne oluşturmuş oldum. Doğru saydım umarım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19. Evet 19 tane sık iğne oluşturmuş oldum. Köşe boşluğuma kadar biraz garanticiyim o yüzden 2-3 kere sayarım benim. Hemen bakın köşe boşluğuma geldim. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Köşemde bir sık iğne daha yapıyorum. 2 tane yan yana sık iğne oluşturdum. İpimi üzerine dolayıp aynı yere yarım trabzan yapıyorum. Üçüncüyü yarım trabzan yaptım. Aynı yere 2 tane daha sık iğne yapıyorum. 2 sık iğne, bir yarım trabzan, 2 sık iğne yaptım. Bundan sonra artık bu şekilde ilerliyor. Köşemde 3 zincirlik boşluğuma 2 tane sık iğne, bir yarım trabzan, 2 sık iğne yapıyorum. Diğer bakın 2 tane trabzanım var. Trabzanlarım tepesine birer tane. Aradaki 2 zincirlik boşluğuma 2 tane. Trabzanlarım tepesine birer tane. Aradaki 3 zincirlik boşluğuma 3 tane. Bakın topladığım yerin şu boşluğuna batıyorum. Bir sık iğne. Aradaki
3 sık iğne, 3 zincirlik boşluğuma 3 tane sık iğne, trabzanlarım tepesine 2, aradaki 2 zincirlik boşluğuma 2 sık iğne ve trabzanlarım tepesine 2 sık iğne yapıyorum. Köşe boşluğumda 2 tane sık iğne, bir yarım trabzan, 2 sık iğne yaparak diğer kenarıma geçiş yapıyorum. Bu şekilde işlemlerime devam ederek sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, sık iğnelerimi yaparak köşe noktama kadar geldim. Son olarak 3 zincirimin üzerine 3 zincir boşluğuma 3 tane sık iğnemi tamamladım. İpimi şöyle biraz uzatarak tığımdan çıkarıyorum. Tığımı çıkarıyorum ipimden. Hemen bakın, ilk yapmış olduğum sık iğneme şöyle önden biraz genişletip arkadan tığımı batıyorum. Şu şekilde. Buradaki ilmeğimi alıyorum. İpimi arkaya doğru çekiyorum. Daha sonra bakın, çekmiş olduğum şuradaki boşluktan, alttaki boşluktan, şöyle net gözüküyor mu? Şuradaki boşluktan tığımı batıp arkadaki ilmeğime geçiriyorum. İpim biraz şöyle sıkılıyorum. Kahverengi ipime geçiş yapacağım artık. Bu noktada hemen kahverengi ipimi alıyorum. Şöyle. Bunu da biraz uzun bırakayım, altı gizleyerek yürüteceğim. İpime, kahverengi ipimi çekiyorum. Bakın, ikisinden birlikte geçirip ön kısma aldım. Bir tane zincir çekiyorum ve kahve ipimi bu şekilde bağlamış oldum. Bu noktadan şuradaki bakın iplerimi de arada gizleyeceğim, yürüteceğim. Hemen buradaki zincirimin olduğu yere, battığım yere batmadan yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak köşe noktama kadar ilerliyorum. Evet, sık iğnelerimi tamamlayarak köşe noktama kadar geldim. Köşemdeki boşluğuma 2 sık iğne, bir yarım trabzan, 2 sık iğne yapmıştım. Hemen burada artık iplerimi yürütmeyi bırakıyorum. İlk sık iğneme bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Burada bakın, yarım trabzan yaptığım yerin olduğu yerdeyim. İpimi üzerine doluyorum. Yarım trabzanımın tepesine bir tane yarım trabzan yapıyorum. Yine köşemi oluşturacağım bu noktada. İpimi üzerine doluyorum. Yarım trabzanımın yine tepesine batıyorum aynı yere. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine dolayıp aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıp bir tane yarım trabzan yapıyorum. Bir yarım trabzan, iki ikili trabzan, bir yarım trabzan oluşturdum. Bir yarım trabzan, iki tane ikili trabzan, bir yarım trabzan. İki ikili deyince bazen yanlış anlaşılabiliyor. Yorumlarda soruyorsunuz. O yüzden iki tane ikili trabzan, bir yarım trabzan yapıyoruz. Hemen yanındaki sık iğneme geçtim. Bir sık iğne, yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak köşe boşluğuma kadar ilerliyorum. Köşe noktama kadar, köşedeki yarım trabzanın olduğu yere kadar ilerliyorum. Sık iğnelerimi yaparak yarım trabzanın olduğu yere kadar ilerledim. Ben bakın burada yine diğer tarafta, diğer köşemde yapmış olduğum işlemin aynısını uygulayacağım. İpimi üzerine doluyorum. Yarım trabzanımın tepesine bir tane yarım trabzan, aynı yere bir tane ikili trabzan, aynı yere bir tane daha ikili trabzan ve aynı yere bir tane yarım trabzan oluşturuyorum. Bu şekilde köşemi oluşturmuş oldum. Yanındaki her bir sık iğneme birer tane sık iğne yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Aradaki sık iğnelerimi örüyorum. Birer tane sık iğne yapıyorum. Yarım trabzanın olduğu yere gelince bir tane yarım trabzan, iki tane ikili trabzan, bir yarım trabzan yapıyorum. Kenarımın her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak diğer yarım trabzanın olduğu yere geliyorum. Yarım trabzanın olduğu yere yine bir yarım trabzan, iki tane ikili trabzan, bir tane yarım trabzan yapıp
dönüyorum ve aradaki tüm sık iğnelerimi birer tane sık iğne yaparak burada başladığım noktaya geliyorum. Evet, sık iğnelerimi tamamlayarak köşe noktama kadar geldim. Başladığım yere kadar geldim. İpimi bu noktada artık keseceğim. Şöyle biraz uzun tutuyorum. İpimi kesiyorum. İğne yardımıyla birleştirme yapacağım. Bakın son sık iğnemi yaptım. Zincir vesaire hiçbir şey çekmeden ipimi kestim. Sondaki sık iğnemi yaptıktan sonra iğneme ipimi takıyorum. Bu noktada şöyle bakın. Zincirimi atlayıp bakın ilk trabzanımın ilk sık iğnemin tepesine, şuradaki ilk sık iğnemin tepesine önden arkaya doğru tığımı iğnemi batıyorum. Tığlar, trabzanlar hepsi birbirine karıştı. Arkaya doğru çekiyorum. Daha sonra şöyle bakın arkadan ipimi getirip şuradaki son yapmış olduğum trabzanımı sık iğnemi, şuradaki son yapmış olduğum sık iğnemin ortasından, şuradan bakın net gözüküyor mu? Ortasından tığımı batıp bakın arka kanadını da alarak şöyle aşağı doğru indiriyorum. Bakın bitiş yeri hiç belli olmadı. Şuradaki zincirin olduğu yere de bir tane sık iğne gelmiş oldu. Yani ilmeklerimizde, sık iğnelerimizde bir eksilme de olmadı. İpimi çektim. Arkadan bu şekilde artık yürüterek ipimi keseceğim. Şöyle. Daha sonrasından şöyle bir küçük bir düğüm de atıyorum ben. Tekrar atıp daha sonra yine arada yürütmeye devam ediyorum. Ne olur ne olmaz deyip düğümle yaparım ben işlerimi. Düğümü gizlemekle uğraşıyorum sonra bir de. Evet. Bakın düğüm de belli olmadı ki daha sağlam oldu. Artık iplerimi kesebilirim. Kalan iplerimi, yürüttüklerimi de şuradan biraz çektikten sonra diğer iplerimi de kesiyorum. Ve artık motifim bu şekilde hazırlanmış oluyor. Bundan 18 adet 9 ön 9 arka için 18 adet hazırlıyoruz. Daha sonra bakın şu şekilde toplanmalar gayet normal demiştim. Ütülüyoruz. Eğer normal bir ütüyle yapacaksanız kesinlikle üzerine ince bir örtü serebilirsiniz. Çünkü iplerde yanmalar olabiliyor. Özellikle Milano rafyerle yaptıysanız ya da buharlı ütünüz varsa buhar tutarak da düzeltebilirsiniz. Motifimizin yapımı bu şekilde. Küçük motiflerimiz bu şekilde. Bundan dediğim gibi 18 adet hazırlıyoruz. Gelelim yan motiflerimizin yapımına. Yanlar içinde bu şekilde dikdörtgen bir motif hazırlayacağız. Hemen motifimin ölçülerinden bahsedeyim sizlere. Şöyle eni 17 santim ve boyu da 11 santim, 10,5-11 santim oldu. Küçük motifimle aynı boyda olmuş oldu. Boy olarak, ebat olarak. Şimdi hemen aynı sayılarda yaptıysanız 9 sıra uzatmanız, 9 sıra trabzan yapmanız gerekiyor. Küçük motifleri, yani şu yapmış olduğumuz bu parça motifleri aynı sayılarla yaptıysanız 9 sıra trabzan şeklinde uzatmanız gerekiyor. Eğer daha büyük sıralarda yaptıysanız ona göre ayarlamanız gerekiyor. Birebir aynısını yaptıysanız 9 sıra yapmanız gerekiyor. Enini istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. O tamamen size kalmış ve tabanınızın, kesinlikle tabanınızın ölçülerine kalmış. Ben tabanımı zaten örgülerimi yaptıktan sonra en son hazırlattım. Eva çanta aksesuarın en güzel yönü bu bence. Hazırladınız. Siz ne ölçü verirseniz o şekilde hazırlayıp tabanı elinize veriyor. Dediğim gibi bu şekilde eğer aynı motif hazırladıysanız yan parça için de 9 sıra halinde, bakın boy olarak aynı oldu. 9 sıra halinde trabzan sırası oluşturmanız gerekiyor. Enini istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben 36 tane trabzan için 38 tane zincir çektim. 38 zincirimi ne çok sıkı ne de çok geniş çektim ki arka kanatlarına batarak ilerleyeceğim. Toplanmalar olmasın diye. 38 tane zincirimi çektim.
1, 2, 3 tane zincirimi atlayıp dördüncüye batıyorum. Yani 38, 37, 36, 35. zincirimin ipimi üzerine dolayıp bakın şöyle 35. zincirim şurada, 3 tane burada bıraktım, dördüncüye geçiyorum. Arkasını çevirerek şuradaki arka kanadına batıyorum. İpimi çekip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki 3 tane zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. 36'ya tamamlamış olacağım. O yüzden 35.'ye batmış oldum. Tek çift olmasının bir önemi yok. Tamamen uzunluğunu ne kadar istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Benim için bu uzunluk yeterli oldu. Aynı sayılarla da yapabilirsiniz. 38 tane zincirimi çektim. 35.'ye bir tane ikili trabzan yaptım. Yine hepsinin arka kanatlarına batarak ilerleyeceğim. Yanındaki zincirimin arka kanadına batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki zincirime geçiyorum. Arka kanadına batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki zincirimin arka kanadına batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki zincirimin arka kanadına batıp bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki zincirimin arka kanadına batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir zincirimin arka kanatlarına batarak trabzanlarımı oluşturuyorum. Toplamda benimle aynı sayılarda yaptıysanız 36 tane baştaki zincirimizle birlikte 36 tane ikili trabzan elde etmeniz gerekiyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Evet, her bir zincirimin arka kanatlarına batarak trabzanlarımı tamamladım. Baştaki trabzanımla zincirimle beraber 36 tane ikili trabzan elde etmiş oldum. Hemen bu noktada 1, 2 ve 3 tane zincir çekip ikinci sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Dibindeki bakın ilk trabzana batmıyorum. Arttırma yapmamak için bu 3 trabzanımı da ikili trabzan olarak kabul ediyorum. Dibindekine batmıyorum. Hemen yanındaki trabzanımın tepesine batıp bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir ikili trabzanımın tepesine birer tane ikili trabzan yaparak sıra sonuma kadar ilerliyorum. Evet, trabzanlarımı yaparak sıra sonuna kadar geldim. Bakın sonda zincirimin olduğu boşluğa da zincirimin tepesine de tığımı batıp bir ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 36 tane zincirimle beraber yine 36 tane ikili trabzanımı elde etmiş oluyorum. Zincirimize batmayı unutmuyoruz. Sayılarda eksilme olabilir. 1, 2 ve 3 tane zincir çekip 3. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine dolayıp bakın dibine batmıyorum yine. İkinci trabzanımın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir ikili trabzanımın tepesine birer tane ikili trabzan yaparak sıra sonuma geliyorum. Sıra sonunda yine zincirimin tepesine batmayı unutmuyorum. 36 tane ikili trabzanımı yapıp bir üst sırama çıkıyorum. Orada da yine 3 tane zincir çekiyorum. Zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. Bu şekilde 9 sıra halinde ikili trabzanlarımı oluşturarak 9. sıramın sonunda tekrar geliyorum. Evet, dikdörtgen motifimde 9 sıramı tamamladım. Toplamda 36 tane trabzan olarak 9 sıra halinde ördüm. 9. sıramda 35 tane trabzanımı yaptım. Son olarak şu anda 36. trabzanımın olduğu trabzanımı yapacağım yerde zincirimin tepesindeyim. Şimdi hemen 35 tane trabzanımı yaptıktan sonra 9. sıramın sonunda ipimi üzerine doluyorum. Zincirimin tepesine de tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. İkili trabzan yapar gibi normal. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. Hemen kahverengi ipimi geçeceğim bu noktada. Şöyle. Kenar tığlamalarına geçeceğiz artık. Bu noktada hemen ayarlayabilirsem. Hemen bakın. Bu ikisinin birlikte içinden şöyle öncelikle bu ikisini birlikte çektikten sonra krem ipimi şu şekilde bir kez daha doluyorum. Ki tam olarak sıkışsın, arada çıkmasın diye. Tekrar doladıktan sonra kahve ipimi aldım. İpimi bu noktada üçünden birlikte geçirip hemen ipimi üzerine doluyorum, kahverengi ipimi. Bakın şuradaki son yapmış olduğum trabzanımın boşluğuna tığımı batıp bir tane yarım trabzan yapıyorum.
İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir yarım trabzan daha yapıyorum. 2 tane yarım trabzan yapmış oldum. İlk boşluğumun, ilk trabzan boşluğumun içerisine. Aynı boşluğuma tekrar batıp bir sık iğne, aynı yere tekrar batıp ikinci sık iğnemi ve aynı yere tekrar batıp üçüncü sık iğnemi yapıyorum. 2 tane yarım trabzan, 3 tane sık iğne oluşturmuş oldum. Hemen yanındaki bakın trabzan boşluğuma, zincir boşluğuma geçiyorum. Bu boşluğuma da 1, 2 ve 3 tane sık iğne yapıyorum. Bakın, ipimi yürütmeyi bırakacağım. Krem rengi ipimi bıraktım. Hemen 3 tane sık iğnemi yaptım. Yanındaki trabzan boşluğuma geçiyorum. Buraya da 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Buradaki kahve ipimi de bırakacağım burada. Yanındaki boşluğuma geçtim. 3 tane yapıyorum. 1 2 ve 3. Ne yaptık? 2 tane yarım trabzan, 3 sık iğne. İlk boşluğumuza, yanındakine 3 sık iğne, yanındakine 2 sık iğne, 3 sık iğne ve yanındakine 2 sık iğne yapacağım. 1 ve 2. Yanındaki boşluğuma geçtim. 3 sık iğne, 1 2 ve 3. Yanındaki boşluğuma 2. Bir 3, bir 2, bir 3, bir 2 şeklinde gidiyor. Yanındakine 1 ve 2. Yanındaki boşluğuma 3. 3 tane sık iğnemi de son boşluğuma yapmış oldum. Köşe oluşturacağım buraya artık. Baştan itibaren ne yaptığımıza tekrar bakalım. 2 tane yarım trabzan, 3 tane sık iğne. 3 sık iğne, 2 sık iğne, 3, 2, 3, 2 ve 3 şeklinde ilerledim. Köşemi oluşturmak için geliyorum. Buraya da pardon. Hemen 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 sık iğnemi yaptım. Diğer tarafında uyguladığım işlemin aynısını uyguluyorum. İpimi üzerine doladım. Buraya battım. Yine aynı boşluğumun içerisine bir yarım trabzan yaptım. İpimi üzerine doladım. Aynı boşluğumun içerisine tekrar battım ve bir yarım trabzan daha oluşturdum. Ve köşemi oluşturmuş oldum. Bakın buradaki sayılarla motifimizin kenar kısmındaki sayılar eşitlenmiş oldu. Aynı şekilde yaptığınız zaman sayılara özellikle dikkat edelim. 2 yarım trabzan, 3 sık iğne, 3 sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne, 3 sık iğne, 2 yarım trabzan şeklinde ilerledim. Birleştirme aşamasında daha kolay olması için, yani sayılarda eksilme ya da fazlalık olmaması için sayılarımızı bu şekilde yapıyoruz. Birleştirme kısmında sıkıntı yaşamamak adına. Hemen dönüyorum. Bakın, zincirlerin arka kanatlarına battığım yerdeyim. Şuradaki ipimi de yürüteceğim arada. İlk trabzanım şu arada kaldı. İkinci trabzanım olmuş oluyor. Onun arkasında tepesine batıyorum. Biraz zorladı burası. Ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Yanındakinin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakinin tepesine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakinin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne. Bu şekilde her bir zincirimin, trabzanımın tepesine birer tane sık iğne yaparak şuradaki sonda zincirimin olduğu yerden bir önceki trabzanın olduğu yere kadar ilerliyorum. Evet, her bir boşluğuma birer tane sık iğne yaparak köşeme kadar geldim. Bakın zincirimin tepesine batmadım. Hemen bu noktada ipimi üzerine doluyorum. Yine köşemi oluşturacağım. Diğer taraflarda yapmış olduğum işlemi uygulayacağım.
İpimi üzerine doladım, battım. Trabzanın arasındaki boşluğa bir yarım trabzan yaptım. İpimi üzerine doladım. Aynı boşluğa tekrar battım. İkinci yarım trabzanımı yaptım. Aynı boşluğa şimdi 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2 ve 3. 2 tane yarım trabzan, 3 tane sık iğne oluşturdum. Hemen yanındaki boşluğuma geçip buraya da 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Yanındakine geçip 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Yanındakine geçiyorum. 3 tane yapıyorum. Yani bir tane bir boşluğuma 3 sık iğne, bir boşluğuma 2 sık iğne. Bir boşluğuma 3 sık iğne, bir boşluğuma 2 sık iğne şeklinde sondaki trabzanımın olduğu yere kadar geliyorum. 1 2 ve 3. Sonda 3 tane boşluğum kaldı. Yanındakine 2 1 ve 2. Yanındakine geçtim. 3 1 2 ve 3. Bakın son boşluğumun olduğu yerdeyim. Buraya 3 tane sık iğnemi oluşturuyorum. 1 2 ve 3. İpimi üzerine dolayıp bir tane yarım trabzan, ipimi üzerine dolayıp ikinci yarım trabzanımı yapıyorum. Hemen yanındaki ilk trabzanımın tepesine batıp sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sık iğnelerle yine ilerleyerek son trabzanın olduğu yere kadar geliyorum. Evet, tüm kenarlarımı, kalan trabzanlarımın tepesine birer tane sık iğne yaparak köşeme kadar geldim. Son trabzanın tepesine de bir tane sık iğnemi yaptım. İpimi yine biraz şöyle yapayım. Şuradan kesiyorum. Zincir falan çekmeden ipimi çekiyorum içerisinden. Hemen bir şeyler devirdim hatta. Yani bugün gerçekten sakarlığım üstümde. Hemen burada iğnemi geçiriyorum yine. Küçük motifimizde olduğumuz gibi yapacağız kapamamızı. Bakın burada 5 tane ilmeğim olması gerekiyor. İlki şu şekilde dönmüş şekilde duruyor. Bunu zaten saymıyoruz. İlk trabzanımız bakın şöyle. Şu dönmüş şekilde duruyor. Şurada. Bunu saymıyoruz. Bunun yerine hemen bir ilmek açacağız. Bakın burada 1, 2, 3 ve 4 tane ilmeğimiz kalıyor. İkincisine yani dördüncünün ilkine batıyorum. İpimi çekiyorum. Buradan hemen ortasından en son yapmış olduğum sık iğnemin ortasından batarak ipimi çekiyorum. Bu şekilde ilmeğimi de oluşturmuş oldum. Bu şekilde arkaya da gizleyip artık ipimi kesiyorum. Dikdörtgen motifimi de hazırlamış oldum. Bundan kaç adet yapacağız? 3 yanlar için, 2 de cep için. Toplamda 3, 3, 6, 2 tane de cep, 8 tane bu şekilde dikdörtgen motif hazırlayıp birleştirme kısmına geçiş yapıyoruz. Çantamız için 18 tane motifimizi hazırladık. Ben 9 tanesini bu şekilde birleştirdim. Bakın 3 buradan, 3 buradan, 3 buradan gelecek şekilde bu şekilde ön kısmını hazırladım. Ön ve arka kısmı aynı şekilde oluyor. Böyle birleştirmemi yaptım. Diğerini hep birlikte yapacağız. Öncelikle ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Hemen şöyle ölçümü yaptığım zaman 31 santim ölçüsü oldu. Karelerden oluşan bir parça olduğu için diğer tarafı da aynı eşitlikte olacaktır. Hemen diğer tarafı da ölçeyim. Şöyle bakın 31 santimde diğer kenarı olmuş oldu. Ölçümüz bu şekilde. 9 tane motifimizi bu şekilde yan yana koyarak hazırlıyoruz. Öncelikle 3 ve 3 şeklinde birleştirme kısmını yapıyoruz. Hadi birleştirme aşamasına geçiş yapalım. İlk birleştirmemi bu şekilde 6 motifle yapacağım. Şöyle 2 şu ikisinin arasından ilerleyerek karşılıklı olarak birleştirmemi tamamlayarak devam edeceğim. Öncelikle bu iki parçayı alıyoruz. Birleştirme kısmımıza geçiş yapıyoruz. Kahverengi ipimi aldım. Şöyle.
Öncelikle bir tane zincir yapıyorum. Biraz kameramı şöyle alırsam daha rahat göreceğim. Evet. Şöyle bir tane zincirimi yaptım. Bakın burada birleştirme kısmına başlarken şu kenarda iki tane trabzan, bir yarım trabzan, iki trabzan, bir yarım trabzanla başlamıştık. İlk yaptığımız yarım trabzanı ve ilk trabzanı atlıyoruz. Sonda kalan ikiye. Yani ikinci trabzanımızın şöyle ortadan batarak, nasıl gözüküyor? Şu ışığı açmam gerekecek mi? Bir saniye. Evet, kahverengi bir ip olduğu için biraz koyu bir renk, o yüzden ışıkla daha net gözükeceğini düşündüm. Evet, bir tane zincirimizi çektik. Bakın şurada bir yarım trabzan, iki trabzan, bir yarım trabzan yapmıştık. Burada bir yarım trabzan, bir trabzanı atlıyoruz ve ikinci trabzanımızın bakın şurada ortadan şöyle tam ortasından arka kanadını alarak batıyoruz. Ve aynı şekilde karşısındaki motifimin kenarında buradan şu köşede bir yarım trabzan, bir trabzan atlıyoruz. İkinci trabzanımızın arka kanadına şöyle batıp ipime, burada düğüm yaptığım, zincir yaptığım ipime ikisinden birlikte öncelikle şöyle geçiriyorum. Evet. Daha sonra bakın ipimin altta kaldığına dikkat edeceğim. Şuradan yapacağım. Burayı yaparken çok önemli değil ama diğer parçaya geçtiğimizde o önemli bir faktör oluyor. Hemen bakın buradan ilk birleştirmemi yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ki üst kısma, dikiş kısmım kaymasın diye. Hemen bakın yanındakine atlıyorum. Yanındaki yarım trabzanımın yine ortasından batarak arkadaki kanadını alarak ve karşısındakinin şöyle dönmüş. Şöyle dönmüş. Evet. Birleştirmeyi yaparken biraz zor oluyor ama bu yönünden kaynaklı, arka kanatlarını aldığımız için ayarlamanız da önemli. Evet, ilkine battım ve karşısındakine bakın. Buraya battım, yanındaki yarım trabzanıma battım ve karşısındakine şöyle ipimi alta alıyorum. Altta kalıyor ipim. Ve karşısındaki yarım trabzanımın yine arka kanadına battım. İpimi çekiyorum. İkisinden birlikte ve bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine batıyorum ve karşısındakine batıyorum. Karşısındaki sık iğnemin tepesine batıyorum, ortasından ipimi ikisinden birlikte çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Arka kanadını hep ortadan batarak ilerliyoruz. Karşısındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisinden birlikte geçirip kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Karşısındakine batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Bakın ilk bağlamadan sonra daha kolay oldu işimiz. Bağladığımızda dönüyor, oynuyor falan. Ama ilerleyen süreçte biraz daha kolaylaşıyor. Hemen bakın yanındaki sık iğneme geçtim. Karşısındaki sık iğneme geçtim. İpim bakın altta kalıyor her zaman. İpimi çekiyorum. İkisinden birlikte geçirip kaydırmamı yapıyorum. Umarım net gözüküyordur. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Karşısındakine geçiyorum. İpimi ikisinden birlikte çekip kaydırmamı yapıyorum. Yanındaki sık iğneme, karşısındaki sık iğneme, ortadan arka kanatlarını, birbirlerine bakan kanatlarını alarak ipimi çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Şöyle düzelttiğimde şu şekilde gözüküyor.
Şu iplere takılmayın, en son gizleyeceğiz. Kaydırma yaparken gizlesek bile daha sonrasından çıkma oluyor. İğneyle aralardan yürüterek gizleyeceğim ben. Yani sizin gizleme tekniğiniz farklı olabilir tabi. Dediğim gibi bu şekilde karşılıklı olarak her birinin şöyle ortasından batarak arka kanatlarını, birbirlerine bakan kanatlarını buradan buraya battım ve karşısındakine battım. Birbirlerine bakan kanatlarına batarak ipim her zaman altta kalıyor. Bu şekilde birleştirmemi tamamlayarak köşe kısmına kadar, bakın burada yarım trabzanın olduğu yere kadar ilerliyorum. Birleştirmelerimi tamamlayarak burada ilk yapmış olduğum yarım trabzanla bakın karşılıklı olarak zaten aynı sayılarda yaptığımız için artma ya da eksilme olmaması gerekiyor. Aradaki sık iğnelerimiz de birebir denk geliyor olması gerekiyor. Karşılıklı olarak denk gelmiş oldu. Yine yarım trabzanımıza batıyoruz. Karşısındaki yarım trabzanımıza batıyoruz. Arka kanatlarına her zamanki olduğu gibi arkadan alttan ipimi çekip karşısındakinden de çekip kaydırmamı yapıyorum. Hemen yanındaki trabzanıma, ikili trabzanıma geçiyorum. Arka kanadına batıyorum ve karşısındaki trabzanımın yine arka kanadına batıp ikisinden biri geçirip kaydırmamı yapıyorum. Buraya kadar iki motifimin birleştirmesini tamamlamış oldum. Daha sonra geçiyorum, bakın diğer iki motifimi alıyorum yanıma. Öncelikle aynı yönden birleştirmelerimizi yapacağız. Şu şekilde devam ederek 6 motifimizi birbirine birleştireceğiz. Hemen bu noktada burayı birleştirdim. Bu iki parçamı bitirmiş oldum. Yanındaki motifimi alıyorum. Şurada bir motifim var. Bunu alıp bakın burada yine bir yarım trabzan, bir trabzan ve trabzan. Bir yarım trabzan atlıyorum, yarım trabzan atlıyorum ve ikinci trabzanımın yine arka kanadına batıyorum. Ve aynı şekilde karşısındaki motifimi alıyorum. Bunların düz durduğundan emin olalım. Düz yönünde olduğumuzdan zaten birleştirirken anlayacaksınızdır. Sık iğnelere tersten denk geldiği zaman. Hemen bakın ipim yine hala altta. Karşısındaki köşemdeki bir yarım trabzan, bir ikili trabzan atlıyorum. Ve ikili trabzana, yani birbirine bakan yönündeki trabzanıma, yani şuradan da atlayabilirsiniz, yanlışlık olmasın, şuradan hemen ikinci ikinci trabzanıma batıyorum. İpim bakın altta, yine ipime ikisinden bir şöyle önce birisinden çekersem daha kolay olacak. Evet, ikisinden bir geçirip kaydırmamı yapıyorum. Köşeler biraz zorluyor ama sonrası çorap söküğü gibi geliyor. Yönlerini tekrar bir kontrol edelim. Evet, birleştirmemi yaptım. İlk trabzanlarım. Yanındaki yarım trabzanıma batıyorum. Karşısındaki yarım trabzanıma batıyorum. İpime, bakın altta kalıyor ipim. İpimi ikisinden bir çekiyorum. Bakın kaydırmamı yapıyorum. Yanındaki sık iğneme geçtim. Karşısındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve kaydırmamı yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Karşısındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Yanındaki sık iğneme, karşısındaki sık iğneme, ipimi ikisinden birlikte çekip kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde şu aralar boş kalıyor. Şu kısımları düzelterek köşeme kadar geliyorum. Köşemde yine ne yapıyorum? Yarım trabzanımla yarım trabzanımı birleştiriyorum. Daha sonra bu tarafta yapmış olduğum işlem gibi diğer iki motifime geçiş yapıyorum. Trabzanımla trabzanım, yarım trabzanımla trabzanım, sonrasında sık iğnelerimi birleştirerek köşeye kadar geliyorum. Köşede ne yapıyorum? Yarım trabzanım ve trabzanımla trabzanım birleştirip bir zincir çekip ipimi artık kesiyorum. Daha sonra bakın bu kısmı dümdüz şekilde birleştirdim. Şu aralar boşta kaldı. Oralara en son geleceğiz. Buralar boş kalıyor.
Burayı birleştirdim dümdüz. Daha sonrasında yukarı kısma geçiyorum. Bu 3 motifimi yerleştiriyorum. Kalan 3 motifimi. Şöyle. Buraya ve buraya. Yine aynı yönden bakın, şu taraftan başlamıştık. Yine burada da başlarken yönde bir tuhaflık, birleştirmede çirkin bir görüntü olmaması için yine bu köşeden başlıyoruz. Trabzanımızdan başlayıp yarım trabzan altta olduğu işlemin, altta yapmış olduğumuz işlemin aynı şekilde tekrarlıyoruz. Birleştiriyoruz. En son trabzanımızın olduğu yere kadar geliyoruz. Daha sonra yan motife atlıyoruz. Yandaki 2 motifi birbirine bağlıyoruz. Trabzanımız, yarım trabzanımız, aradaki sık iğneler, yarım trabzanla birleştirdik. Geldik diğer motifimize. Geçiyoruz. Trabzanımız, yarım trabzan ve aradaki sık iğneleri birleştirip yarım trabzan köşede trabzanı birleştirip bir zincir çekip koparıyoruz. Yani şu işlem şöyle geliyor. Birleştirdik. Şuralar boşta. Şu kısmı birleştirmedik. Geldik. Diğer 3 motifimizi baştan başlayarak birleştirdik. Ve şöyle görüntümüz. Bakın şurayı yaptık. Şurası bakın üste bindi. Şurası üste bindi. Burası üste bindi. Daha sonrasından bu şekilde yaptığımızda görüntü, geçişler daha düzgün duracak. Şimdi burayı bitirelim. Ve diğer tarafımızda, diğer parçamızda birleştirmesini tamamlayalım. Ve yan kısımlar için tekrar gelelim. Evet, üst kısmın birleştirmesini de bu şekilde başlayarak tamamladım. Alttaki gibi aynı işlemleri tekrarlayarak devam ettim. Şimdi gelelim bu taraftan şurada boşluk olan yerlerimizi birbirine bağlamaya. Hemen kahve ipimizi alıyoruz yine. Yakınlaştırayım. Bir tane bağlama zincirimi çekiyorum. Şöyle ayarlamam gerekti. Evet. Hemen bakın yine aynı şekilde ikinci trabzanımın tepesinden tığımı batıyorum ve karşısındaki yine ikinci trabzanımın tepesinden tığımı batıyorum. İpimi şöyle geçiriyorum. Bakın. Şuradan almam gerekiyordu, pardon. Üstte kaldı ipim. Onu özellikle dikkat edeceğiz. Bakın şuradaki bağlı yerlerde burada. Hemen ipimi alttan şöyle ayarlıyorum. Dikişlerimin de altında, çantamın alt kısmında kalmış oldu ipim. Burada hemen ikisinden bir çekip şöyle şuradan çıkardım. Bakın şu ikisinin arasında kalmış oldu ipim ama altta kaldı. Şuradan geçiş yaparken ipimi alt kısma şöyle çekebileyim diye alt kısımdan yapıyoruz. Özellikle buna dikkat edelim. Ben de unutuyordum. Sonrasında sökmek zorunda kalacaktım ya da kalacaksınız. Ona özellikle dikkat edelim. Bakın ipimiz alttan şu kısımdan geçirerek yaptık. Hemen üstte şöyle yan kısımdan daha rahat örebilmek için üst kısmı aldım. Hemen bakın bu noktada ilkine battık, ipimi geçirdikten sonra batıp bir tane zincir çektim. Yarım trabzanımın arka kanadına batıyorum. Yine aynı şekilde karşısındaki yarım trabzanımın yine ortasından batarak arka kanadını alıyorum. İpimi çekiyorum ikisinden birlikte ve kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Karşısındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine, karşısındakine ipimi çekip ikisinden birlikte kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine ve karşısındakine ipimi çekiyorum.
kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine ve karşısındakine. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde yine birleştirme işlemimi aynı şekilde devam ederek köşede yarım trabzanın olduğu yere gelene kadar ilerliyorum. Evet, karşılıklı olarak birleştirmelerimi yaparak yarım trabzanlarımın olduğu yere geldim. Bakın karşılıklı olarak ikişer tane ilmeğim kalmış oldu. Hemen bu noktada ipimi tamamen arkaya aldım mecburen. Yarım trabzanın arka kanadına ve aynı şekilde karşısındaki yarım trabzanımın arka kanadına batıyorum. Şöyle örgümü çevirip yapınca daha kolay oluyor. İpimi arkadan çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine batıyorum. Batamadım. Ve karşısındaki trabzanımın tepesine batıyorum. Ortasından batarak ipimi şu şekilde arkadan öne doğru çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Bakın burası ikisi birbirine birleşmiş oldu. Bu noktada yan kısma geçerken ne yapıyorum? İpimin arkada kalmasının sebebi de bu oldu zaten. Hemen buradan yandan şuradaki boşluğuma tığımı batıp ipimi buradan geçirip bu kısma da bir kaydırma yapıyorum. Tekrar göstereyim. Motiflerimin birleştirmesini bitirdim. Orta kısımdayım. Orta kısımdayken ipim arkada. Şuradaki boşluktan tığımı batıyorum. İpimi şöyle şurayı geniş tuttum. Evet. İpimi çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Hemen şimdi yanındakine, bakın yandaki motiflerime geçiş yaptım. Şurada boşluktan battıktan sonra yandaki motiflerimin birleştirmesine başlıyorum. Trabzanımın olduğu yerdeyim. Trabzanımın tepesine batıyorum. Karşısındaki trabzanımın tepesine batıyorum. Arka kanadını alıyorum. Evet. İpimi bu noktada öne doğru alıp kaydırmamı yapıyorum. Yanındaki yarım trabzanıma geçiyorum. Karşısındakine geçiyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Geçişimi bu şekilde yaptım. Yine kaydırmalarımla devam ediyorum. Köşemde yarım trabzanımı birleştiriyorum kaydırmayla. Yine bu tarafta yapmış olduğum işlemin aynısını boşluğa bir kaydırma yaparak üstünden geçirip yandaki tüm ilmeklerimi, sık iğnelerimi birbirine birleştirip sonda yine bir yarım trabzan bir trabzanımı da birleştirip tüm birleştirmemi bu sıramı tamamlıyorum. Daha sonra ipimi koparıyorum. Bakın alttan başlamayı unutmuyoruz. İpimizi alta alıyoruz. Burada yapmış olduğumuzun aynısını bu kısımda da yaparak başlayıp yine ortada kaydırmayla geçiyoruz ve sıra sonuna kadar bu şekilde birleştiriyoruz. Ön ve arka parçamızın birleştirmesi bu şekilde oluyor. Bunları hazırlayalım. Yan parçalarımızı birleştirmek için gelelim. Evet, ön ve arka parçamızın tamamen birleştirmesini yapıp ütümüzü de yaptık. Artık yan parçalarımızın birleştirme kısmına geçiş yapacağız. Yan parçam için öncelikle bakın 3 tane motifimi alıyorum. Bu 3 motifim şu şekilde üst üste gelecek şekilde birleştirmesini yapacağım. Daha sonra 4. bir motifimi alıyorum. Bundan 8 tane oluşturduğumuzu söylemiştim. Dikdörtgen motifimin dördüncüsünü bu bir yana gelecek. Diğer tarafa diğer parçam gelecek. Şimdi 4 motifimi aldım. Üçünü şu şekilde biraz daha yükseltirsem şu şekilde üst üste gelecek şekilde koydum. Bu nereye gelecek? Çantamızın şöyle yan parçası olacak. 3 motifimi bu şekilde üst üste koydum. Daha sonra 4. motifimi aldım. Cep olarak kullanacağım. Bunu da şu şekilde bu üste koydum. Hemen bunun birleştirmesini yapmak için şu alt kısımdan başlayacağım. Bu üçünü birlikte birleştireceğim. Şöyle bu üçü birlikte birleşecek. Hemen bakın bir tanesi böyle alta geliyor.
Bir tanesi bunun tam ortadaki motifimin. 3 tane yan yana koymuştum. Ortadakinin üstüne bir tane motif koyuyorum. Bunu bir alalım. Alttaki motifimle şuradaki iki parçamı birleştireceğim. Şöyle alıyorum. Bakın. Altta bir tane var. Araya bunu alıyorum. Ve onun üzerine de bunu koyuyorum. Şöyle. Şu şekilde birleştirmemizi yapacağız. Hemen yine ipime bir tane şöyle zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun bırakarak öncelikle bakın en üstteki motifime. Bunun neresine batıyoruz? Şurada sık iğneler yaparken bakın burada 5 tane sık iğne yapmıştık kenar kısmına. 5 tane 2 tanesi yarım trabzan, bir tane sık iğne yapmıştık. Bunları batmadan bakın trabzanımın hemen üzerine denk gelene, trabzanım burada, trabzanımın üstüne denk gelene batıyorum. Yine ortadan batıyorum. Şu şekilde ortasından batıp arka kanadını alıyorum. Daha sonra alttaki motifimi alıyorum. Bu alttaki motifimin de yine bakın 5 tane ilmeğimin olduğu yer var. Şu köşeme batmadan trabzanımın tepesindeki yere, tepesindeki sık iğneme batıyorum. Ortadan batıp arka kanadını alıyorum. Daha sonra bakın ilk en üsttekini aldım. Araya alttakini yerleştirdim. Daha sonra üçüncüsünü alta gelecek olana bakıyorum. Şurada 5 tane yine ilmeğim var. Bu 5'ini atlayıp trabzanımın tepesindekine batıyorum. İpimi şimdi buradan geçirip üstündekinden geçirip üçüncüsünden geçiriyorum. Sonra şöyle bir sıkılayıp bir tane zincir çekip hepsini birbirine bağlıyorum. Birleştirmemi bu şekilde yapacağım. Bakın önce üstteki cep için kullanmış olduğuma batıyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Şöyle. Daha sonra alttaki alt kısma gelecek parçamın yanındaki sık iğneye batıyorum ve hemen en alttakinin yine yanındaki bakın sık iğnesine batıyorum. Şimdi ipimi çekiyorum. Üçünden birlikte geçirip kaydırmamı yapıyorum. Hemen bakın hangisine batıyorduk önce? Cep olana en üsttekine batıyorum. Alttakine batıyorum. Ve daha sonra bakın en alttaki motifime batıyorum. Sık iğnesine ipimi çekip kaydırmalarımı yapıyorum. Hemen yanındakine geçtim. Ay yanlış yere batıyordum. Üstteki cep olan motifime batıyorum. Cepte kullanacağıma ve alttakine batıyorum ve şunun en altındakine batacağım. Şimdi buraya batıyorum. İpimi çekiyorum. Üçünden birlikte ve kaydırmamı yapıyorum. Cep olan cepte kullanacağım motife batıyorum. Hemen alttakine bakın. Alt kısımdakine batıyorum. Ve cebin altına denk gelen motifimin yandaki sık iğnesine batıp ipimi üçünden kaydırdım. Göstermek için açtım. Açınca bozulmuş oldu. Evet. Şöyle ve üçünden birden geçirip en sonda da kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde ilerliyor. Önce cep için kullanacağım motifime batıyorum. Daha sonra alttaki motifime ve en sonda cebin altındaki motife batarak her bir sık iğneye birer tane kaydırma yaparak bakın burada yine son trabzanımın tepesine kadar. Burada yine son trabzanımın tepesindeki sık iğneme kadar ve yine alttakinin de son trabzanındaki sık iğnesine kadar birleştirmemi tamamlıyorum. Bu birleştirmemi tamamladıktan sonra alıyorum dördüncü parçamı. Dördüncü parçamı şu şekilde üste koyuyorum. Bu sefer şu cep için birleştirdiğim yere şöyle
alıyorum. Yani burayı birleştirme yapmayacağım. Üst kısmı birleştirirken bunu atıyorum. Şu iki parçayı cebin altında kalan parçayla en üstteki parçamı, dördüncü parçamın birleştirmesini yapıyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Normal dediğim gibi trabzandan başlıyoruz. Yine arka kanadına batıyoruz. Karşısındakinin trabzanından başlıyoruz. Arka kanadına batıyoruz. Karşılıklı olarak kaydırmalar yaparak son trabzanın olduğu yere kadar kaydırma işlemiyle birleştirme kısmımızı yapıyoruz. Bu şekilde iki yanı da aynı şekilde ilerletiyoruz. Bakın ben diğer tarafımın şu şekilde bir parçasını birleştirdim üçlü olarak. Şöyle cebin üstüne gelecek yer burada ve cebin altına gelecek yer de burada. Bunları birleştirdikten sonra şöyle gösterirsem daha iyi olacak. Bunları birleştirdim. Sonuna kadar geldim şu parçamda da. Birleştirmemi yaptım. Daha sonra alttaki parçamı, şu üstteki parçamı şöyle katlıyorum. Bunu görmezden geliyorum. Üstüne bir parça daha ekleyeceğim. Şöyle. Buradan kaydırmalarımı yaparak trabzanımın tepesindeki sık iğneden başlayıp trabzanımın tepesindeki sık iğneye kadar ilerleterek, bakın kenarda zaten 5 tane battığımız yer var. Buradan sayarak da anlayabilirsiniz. Trabzanımızın olduğu yere kadar karşılıklı olarak birleştirmelerimizi yapıyoruz. Yönüne tabii ki dikkat ediyoruz. Birleştirme yaparken düz olduğuna, aynı yönde olduğuna dikkat ederek birleştirmelerimizi yapıyoruz. Cep kısmının altını birleştiriyoruz. Üstü boşta kalıyor. Üstünü birleştirmiyoruz. Yan parçalarımızı da birleştirelim. Yan ve ön yüzün birleştirmesi için gelelim. Evet, parçamın birleştirmesini tamamladım. Yan parçamın üzerinden hafif bir ütü gitti. Diğer parçamı da alıyorum yanına. Bakın hemen şu şekilde bu parçamı şöyle yan kısmına denk gelecek şekilde ayarlıyorum. Şu şekilde. Bu uçtan başlayarak üst kısma kadar birleştirme yapacağım. Üstü altı neye göre ayarlıyorum? Bakın şu birleştirdiğimiz, cebin birleştirdiğimiz kısım alta gelmiş oluyor. Şöyle ayarlayarak birleştirmemi yapıyorum. Hemen şöyle yakınlaştırayım. Bakın yine her zamanki gibi bir tane zincir, bağlama zinciri çekiyorum. Ben bu noktada köşeden başlayarak birleştirme kısmıma, bakın buradaki şöyle biraz daha yakınlaştırsam daha net gözükecek. Bu köşemde bir yarım trabzan, iki trabzan, bir yarım trabzanım vardı motifimde. Trabzanımın ikincisine yarım trabzanımı atlıyorum. Trabzanımı atlıyorum. Trabzanımı ikinci trabzanıma, ikili trabzanıma tığımı batıyorum. Trabzanım ve yarım trabzanım kaldı. Hemen karşısında bakın burada trabzanımın tepesindeki sık iğnemi atlayıp şurada kenarda 5 tane ilmeğim vardı. 2 tanesi yarım trabzan, 3 tanesi sık iğneydi. Bunun yarım trabzanla başlayanına burada trabzanımın tepesindeki sık iğnemi atlıyorum. Yarım trabzanımın tepesine batıyorum. Ortasından batarak şuradan ipime şu şekilde geçiriyorum ve bir tane zincir sıkıladıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki yarım trabzanıma batıyorum ve karşısındaki ilk yarım trabzanıma batıyorum. İpimi çekiyorum. Buradan biraz evet. Çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Yapamadım. Şöyle çok sıkı olmuş. Burası o kadar zorlandım ki. Evet. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. Ve karşısındaki bakın sık iğneli olan yerime geldim. 2 yarım trabzanım bitti. Sık iğneme batıyorum. İpimi çekip ikisinden birlikte çekip kaydırmamı yapıyorum. Yanındaki sık iğneme, karşısındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekip
kaydırmamı yapıyorum. Ben yanındaki sık iğnem, karşısındaki sık iğnem, ipimi çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Yanındaki sık iğnem, hep arka kanatlarını alarak ilerliyoruz. Birleştirme kısmımızda karşısındaki ipimi çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde kaydırmalarımı yaparak köşedeki bakın son sık iğneme ve buradaki son zaten birleştirmiştik. Burada yarım trabzanım var. Yarım trabzanıma karşısındakine birleştirmemi yapıyorum. Yarım trabzanıma yarım trabzanım, trabzanıma yarım trabzanımı birleştiriyorum. Yani sonuna kadar bu şekilde birleştirmemi yapıp şu kesişim noktasına, birleşim noktasına kadar ilerliyorum. Evet, karşılıklı olarak motifimi ve yarım parçamı, dikdörtgen parçamı birleştirdim. Birleştirerek köşeye kadar geldim. Zaten sayıları birebir aynı yaptıysanız sayılar denk geliyor olması gerekiyor. Hemen bakın burayı bitirdim. Son olarak son ilmeklerime kadar birleştirmemi yaptım. Şimdi burada tam köşeye denk geldim. Burada boşluk oluşmaması için bakın şurada şu ikisini birleştirdiğim yer var. Buraya bir batıyorum. Karşısındakine batıyorum. Aynı yerlere tekrar batıyorum. Ve karşısında bakın şurada daha önceden batmış olduğum bakın cep kısmımın batmış olduğum yere de batıp ipimi buradan şöyle geçiriyorum. Ay, ben de diyorum niye gelmiyor bu ip. Israrla yanlış ipi tutuyorum arkadaşlar. Gerçekten yani hemen bakın karşısında daha önce yapmış olduğum birleştirdiğim yere de batıyorum. Arada boşluk oluşmaması için şu ipi bir yok edeyim şuradan. Evet. İpimi çekiyorum. Buradan kaydırarak geldim ve en son kaydırmamı da yapıp buradaki boşluğumu kapatıyorum. Şurası birleşmiş oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın cepli yere geldik. 2 tane burada parçam var. Bir tane de motifli parçam var. Hemen bakın buradan şuradaki trabzanımın tepesine geçiyorum. Ve bakın karşıdan hemen şuradaki cepli yerimin bakın köşede 5 tane ilmeğim vardı. İlkine battım. Daha sonra arkasındakine de alıyorum. Şöyle net gözüküyordur inşallah. Bakın arkasındaki ilk ilmeğimi de alıyorum. Batıp ipimi çekiyorum. Üçünden bir kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Yanındaki motifimin yanına batıyorum. Daha sonra bakın ceple altındaki motifime de batıyorum. Ve ipimi üçünden birlikte çekerek kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bakın dikdörtgen motifimin cep kısmının üstündekine batıyorum ve arkadaki batıyorum. İpimi çekip üçünden birlikte geçirip kaydırmamı yapıyorum. Motifime batıyorum. Dikdörtgen parçalarıma sırasıyla batıyorum. Ben kamera açısından dolayı biraz zor görüyorum. Kameraya doğru tutmak istediğim için. O yüzden biraz zorlanıyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. Ve 2 dikdörtgen parçama sırasıyla batıp kaydırmalarımı yapıyorum. Bu şekilde birleştirmemi de önce motifime daha sonra 2 parçamı batıp devam ettiriyorum köşeme kadar. Köşeye geldik. Köşede bakın şu birleşim noktasına batıyorum. Yine ve karşıdaki bakın şurada birleştirdiğim daha önceden batmış olduğum yer var bakın. Buraya da batıp bir kaydırma yapıyorum ki arada boşluk oluşmasın. Burası boş cep olarak kalacak. Bunun da yine köşeye kadar geldim. Cebin kısmını nerede bitiriyorum? Bakın şuradaki 5 tane
sık iğne yapmıştık ya, sonuncusuna ve yine alttakinin de sonuncusuna batıp bitirdikten sonra şuradaki kesişim noktasına batıp şuradaki yine battığımız yere batıyoruz ve bir kaydırma yapıp hemen yan parçamıza geçiyoruz. Şuradan başlayarak şuradan devam ederek sonuna kadar geliyoruz. Son nerede bitiriyoruz? Bakın burada trabzanımızın olduğu ilk sık iğne, bakın. Trabzanın tepesindeki sık iğneye batmadan önündeki, bakın şurada 5 tane batmış olduğum ilmek, 3 tanesi sık iğne, 2 tanesi yarım trabzan, bunlara batıp ve karşısındaki burada da nerede bitiriyoruz? Yarım trabzanımız ve trabzanımız var. Bunun 2 ilmeğini de bitirip artık ipimizi koparıyoruz. Dönüyoruz aynı işlemi. Bu parçamız için de yapıyoruz. Diğer parçamı da koyuyorum. Yine şu şekilde koymuş gibi düşünelim. Diğer parçalarım şu an yanında değil. Hemen bunları da yine alt kısımdan başlayarak birleştiriyoruz. Diğer köşemize. Yani iki parçam üst üste gelecek. Yan parçalarım yana gelecek şekilde aynı işlemleri devam ettirerek tüm etrafındaki birleştirmelerimi tamamlıyorum. Tüm etrafımın birleştirmelerini bu şekilde tamamladım. Bakın cep kısımlarım şöyle gözüktü. Şu kısımda, üst kısımda kaldı. Artık taban tığlamasına geçeceğim. Deri bir taban kullandığımı söylemiştim. Bu deri tabanımı çantamın ölçüsüne göre ayarlattım. Şimdi burada 78 tane ilmeğim var toplamda. Şu 3 motifli yerde, yani ön ve arka kısmında 78. Her birinde 26 tane bu şekilde ilmeğim, sık iğnem var. Yan kısımda 34 tane trabzan sık iğnem var. 36 trabzanla başlamıştık. 2 tanesini, 1 ve 2 tanesini yan kısımlara almak üzere 34'e düşürmüş olduk. Sık iğnelerimizde 36 tane kalmış oldu. Yine sayın. Birebir aynı şekilde yaptıysanız zaten sayılarınız da eşit olacaktır. Eğer hazır bir taban kullanmak istemezseniz 34 tane sık iğne ile başlayıp alt taban kısmı için 34 sık iğne ile başlayıp yeteri uzunluğa, bakın sık iğne, her bir sıraya sık iğne yaparak 78 sıra sık iğne sırası giderek de tabanınızı tamamlayabilirsiniz. Ölçüleriniz birebir denk gelecektir. Yanda 78 tane, pardon 34 tane sık iğnem, uzunlukta da 78 tane sık iğnem var. Dediğim gibi 34 tane sık iğne ile başlayıp, yani 35 zincir çekip 34 sık iğne elde edip sık iğnelerle devam ederek 78 sıra sık iğne sırası yapıp yine 34 tane aynı ölçüye denk getirerek 34 sık iğne ile bitirmiş olacaksınız. Dikdörtgen tabanınız da bu şekilde olacak. Deri bir taban hazırlıyorsanız, ben dediğim gibi özel olarak yaptırdım. Buradaki sayılarını vesaire vermemiştim. Delik kısımlarını geldikten sonra kendime göre ayarladım. Şimdi başlıyorum. Deri bir tabana yapacaksanız eğer, kenar kısmını alıyorum öncelikle. Ne demiştim? 34 tane sık iğnem var benim burada. Şu kenarlardan saydığım zaman o kadar güzel denk geldi ki tam dönüş noktalarında 17 tane deliğim var. Yani birebir aynısını yaptırmak isterseniz eva çanta aksesuara bildirebilirsiniz sayıları, delikleri. Ona göre zaten aynı ölçülerde yaptığımda aralardaki santim ölçüsü de aynı olduğu için aynı delik sayısına ulaşacaksınızdır. Şimdi 17 tane burada, bakın şu tam dönme kısmı, şu kısmından şurayı da sayarak işaretleyicimi takıyorum buraya. Burayı da sayarak dönüyorum ve diğer dönüş kısmına kadar geliyorum. 17 tane her iki işaretleyicimde sayıyorum. 17 tane deliğim var burada. Dönüyorum diğer tarafıma. Aynı şekilde tam dönüşlere denk getirerek işaretleyicilerimi takıyorum. Ve 17 tane de ilmeğim burada var. İşaretleyicilerimi de sayarak. Döndüm uzun kenarıma. Şimdi uzun kenarımda şu işaretleyicilerimin olduğu yeri saymıyorum. Saymadan arada kalan bütün deliklerim 29 tane. 14 bu tarafa ayırıyorum. 14 bu tarafa ayırıyorum. Tam ortaya da bir tane, yani 15. işaretleyicimi takıyorum. Toplamda 29 tane deliğim var. Diğer tarafa döndüm. Yine bu arada 29 tane işaretleyicilerimi saymadan 29 tane deliğim var. 14 burada, 14 burada ve ortaya 15. işaretleyicimi takıyorum. Yine aynı sayıda 29 tane deliğimi ayarlamış oluyorum bu kısımda da. Şimdi tığlamasını yaparken ne yapacağız? Burada 17 tane deliğimiz vardı. Öncelikle kenar kısmımızdan başlayacağız.
İşaretleyicilerimizi taktıktan hemen sonra kahverengi ipimizi alıyoruz. Şimdi yine her zamanki gibi bir tane bağlama zinciri çekiyorum. İpimi biraz uzun tutuyorum. Şuradan bakın işaretleyicimin olduğu yerden yanındaki yerden batıyorum. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Evet. İşaretleyicim burada 17 tane delik saymıştık. İşaretleyicilerimizin olduğu yerle beraber ikinciye tığımı batıyorum. İpimi bu noktada şu şekilde çekiyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Burayı hemen yanındakine geçerek bir sık iğne daha yapıyorum. 2 tane yapmış oldum. Şuranın ilmeği olmadı. En son burayı kapatırken orayı da ayarlayacağız. O yüzden ilmek olmadı diye ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. 2 tane buraya battım. Geçtim yanındakine. Buraya da 2 tane batıyorum. 1 ve 2. Hemen geçiyorum yandakine. 2 tane de buraya batıyorum. 1 ve 2. Hemen geçiyorum yandaki boşluğuma. 2 tane de buraya batıyorum. Yandakine geçiyorum. 2 tane de buraya batıyorum. Bu şekilde her bir deliğime, işaretleyicime kadar olan kısımdaki tüm deliklerime 2'şer tane sık iğne yaparak geliyorum. Her bir deliğime 2'şer tane sık iğnelerimi oluşturarak işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Bu kısma kadar toplamda 30 tane sık iğne oluşturmuş oldum. 15 tane deliğime 2'şer tane batarak. Şimdi bunu 34'e tamamlayacağız. 2 buraya, dönüşte de 2 buraya yapacağız. Hemen buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere 1 ve 2 tane sık iğnemi yapıyorum. İkincisine tekrar işaretleyicimi takıyorum. Buraya 2 tane daha yapıyorum. Bakın işaretleyicimin olduğu yere bu 2 taneyi yan kısımda kullanacağız. Yani 4'e tamamlıyorum bu kısmı. Dönüşüm hem dar olmasın, toplama yapmasın diye hem de sayılarımı eşitlemek adına buradaki işaretleyicimin olduğu yere 4 tane sık iğne yapıyorum toplamda. 4 sık iğnemi yaptım. İkinciye işaretleyicimi takmış oldum. Yani burada 32 tane sık iğnem oluşmuş oldu şu anda. Kalan 2 tanesini de dönüşte en son yaparak tamamlayacağız. Diğer 2'yi de uzun kenarım için kullanacağım. 2 taneyi daha yaptım. Toplamda 4 tane sık iğne oluşturmuş oldum. Yandaki deliğime geçiyorum. Buraya 1 2 ve 3 tane sık iğne yapıyorum. 3 sık iğne de buraya yaptım. Yanındakine geçiyorum. 2 sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Yanındakine geçiyorum. 3 sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. Yanındakine geçiyorum. 2 sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. 3 sık iğne yapıyorum. Yani burayı da birine 2, birine 3 batarak tamamlıyorum. 2 ile başlamış oldum. 2, 3, 2, 3, 2, 3 şeklinde ilerliyorum. 2, 3, 2, 3 şeklinde ilerleyerek burada işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Evet, 2, 3, 2, 3 şeklinde batarak
Burada işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. 2 batarak bitirmiş oldum. Şuradaki işaretleyicimi taktığım yerden sonraki kısımdan başlayarak saydığım zaman işaretleyicimin olduğu yere kadar 37 tane ilmek elde etmiş oldum. 15. işaretleyici takmıştım. Burada yine 37 tane de şu köşeme yapacağım. Ortaya yani 37 toplamda 74 tane ilmek elde edeceğim. Burada işaretleyicimin olduğu yere de 4 tane sık iğne yaparak 78'e tamamlayacağım. Son 2 ile bitirdim ve işaretleyicimin olduğu yerden işaretleyicimi çıkarıyorum. Burada işaretleyici tekrar ihtiyacım olmayacak. Buradaki işaretleyicimin olduğu yere 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4 sık iğnemi yaptım. Dönüyorum yandakine, bakın 2 ile bitirmiştim. 2 ile başlıyorum. Hemen bu noktaya bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıp bir sık iğne daha yapıp 2'ye tamamlıyorum. Yanındakine geçiyorum. 3 tane yapacağım buraya. 1 2 ve 3. Yanındakine geçiyorum. 2 tane yapıyorum. 1 ve 2. Yanındakine geçip 3 tane yapıyorum. Bu şekilde 2 3 2 3 şeklinde ilerleyerek işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Evet, 2 3 2 3 şeklinde batarak 4 tane sık iğnemden sonra ilerledim ve işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Sonda 3 tane sık iğne ile bitirmiş oldum. İşaretleyicimin olduğu yere 4 tane sık iğne yapacağız. Diğer tarafımızda yaptığımız gibi 2 tanesi uzun kenara, 2 tanesi kısa kenara ait olacak. Hemen buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere 1 2 sık iğne yapıyorum. Bu 2 tanesini uzun kenarıma sayıyorum. Daha sonra 2 tane daha sık iğne yapıyorum. 1 ve bu yapmış olduğum 3. yani aynı deliğin içerisine yapmış olduğum 3. sık iğneme işaretleyicimi takıyorum. Daha sonra tekrar batıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. 4'e tamamlıyorum. 2 uzun kenara, 2 kısa kenara kalmış oldu. Hemen yanındaki deliğime geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne ve aynı yere bir sık iğne daha. Kısa kenarda yine diğer tarafta yapmış olduğum gibi hepsine çifter sık iğne 2'şer tane batarak işaretleyicimin olduğu yere yine geliyorum. İşaretleyicimin olduğu yere 4 tane sık iğne yapıp ikinciye ikinciye işaretleyicimi takıyorum. Daha buraya kadar yapalım. Tekrar göstereyim sizlere. Evet, 2'şer tane sık iğne yaparak kısa kenarımda da işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Bu noktada işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere bakın 4 tane sık iğne yapacağım. 2 tanesi kısa kenarıma, 2 tanesi uzun kenarıma kalmış olacak. Hemen batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıp ikinci sık iğnemi yapıyorum. İkincisine işaretleyicimi takıyorum. Toplamda bu kenarımda 34 tane sık iğne elde etmiş oluyorum. Hemen aynı yere tekrar batıyorum. Uzun kenarım için yaptığım sık iğnelerle başladım şu anda. 1 ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Toplamda 4 tane yapmış olduğum, ikisi kısa kenarıma, ikisi uzun kenarıma kaldı. Yanındakine geçiyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Yanındakine geçiyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Yanındakine geçiyorum. 3 tane
sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bu şekilde yine diğer tarafta olduğu gibi 2 3 2 3 şeklinde ilerleyerek işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Son işaretleyicimden önceki deliğime 2 tane batıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere 4 tane sık iğne yapıyorum. İşaretleyicimden sonrakine yine 2 tane başlayarak 2 3 2 3 2 3 şeklinde ilerleyerek burada işaretleyicimin olduğu yere kadar, köşemdeki işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Evet, birine 3 2 3 2 şeklinde batarak 4 tane ortada tam 15. deliğime 4 tane sık iğne yaparak geri kalanını da 2 3 2 3 şeklinde ilerleterek işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Burada işaretleyicime ne demiştim? Başta 2 taneyi yaptık. Bu kısımda başlamadan 2 tane burada ekleyeceğiz. 2 tane de diğer kısmımıza ekleyerek 4 tane batacağız burada. Hemen buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. Bu noktaya 2 tane sık iğnemi oluşturuyorum önce. 1 ve 2. Bu yapmış olduğum 2 sık iğnemi de tamamlayarak uzun kenarımı 78 tane sık iğneye ulaştırmış oluyorum. Hemen aynı yere 2 tane daha sık iğne yapıyorum. 1 ve 2 sık iğnemi de yaptım. Yapmış olduğum bu 4 sık iğnemin üçüncüsünü tekrar işaretleyicime takıyorum. Hemen bakın ne demiştim ilk başta başlarken buraya 2 tane batmıştık ama birincinin bu şekilde ilmeği yoktu. Onu en sonda tamamlayacağız. O eksiği, açığı kapatacağımızı söylemiştim. Hemen şöyle biraz bakın sık iğnemi yapar yapmaz şöyle ipimi biraz uzatıyorum. Bu noktada ortadan şöyle kesiyorum. Hemen bir iğne yardımıyla tekrar bağlama işlemimi yapıp en son ilmeğimi de oluşturacağım. Bakın. Geldim buraya. Yapmış olduğum ikinci sık iğnemin tepesine tığımı batıyorum. İpimi önden arkaya doğru çekiyorum. Daha sonra dönüyorum. Son yapmış olduğum, bakın şurada yapmış olduğum 4. sık iğnemin tepesine ortadan, bakın şöyle ortadan batıyorum. Arkadan çıkarıyorum şu şekilde. İpimi çektim. Bakın ilmeğimi oluşturmuş oldum burada. İpimi de çekip biraz sıkılıyorum. Daha sonra arkaya da gizleyerek bir tane şöyle küçücük bir düğüm yapıp bu ipin güzel bir yanı daha düğümü vesaire hiç belli etmiyor. Gerçekten şöyle. Bakın küçücük bir şey oldu. Hemen bunu da daha sonra şöyle biraz yürütüyorum. Bakın kayboldu. Hemen bu noktada iplerimi de başta yürüttüğüm iple birlikte temizliyorum. Ve artık tabanımı hazırlamış oluyorum. Şimdi artık birleştirme, tabanımla çantamın birleştirme aşamasına geçiş yapıyorum. Taban kısmımın tığlamasını da tamamladıktan sonra, tabanımın tığlamasını tamamladıktan sonra artık birleştirme aşamasına geçiş yapacağız. Bu sefer birleştirmemi, çantamı birleştirmemi yaparken dikiş yöntemiyle devam edeceğim, ilerleyeceğim. Birleştirmeden önce özellikle bakın cep kısmına dikkat ederseniz şu boşluğun yukarıda olmasına bazen dikkatimizden kaçabiliyor. Daha sonradan pişman olmamak adına bir hatırlatma yapmak istedim. Evet, iğnemi ipliğimi hazırladım. İpimin ucuna küçük bir düğüm attım. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Kısa kenarımdan başlayacağım birleştirmeme. Kenarından bakın işaretleyicimin olduğu yerden şöyle arkasından iğneme şöyle bir batıyorum. Daha sonra tekrar sıkılamak adına tekrar bir kez daha batıyorum. Hemen bu noktada bakın işaret ne demiştim? 4 tane sık iğne yapmıştık köşeye. İkincisinde işaretleyicimi takmıştım. İlk ikisi kısa kenara, son ikisi uzun kenara kalıyordu. İlk ikisinin bakın işaretleyicimden bir önceki sık iğneme batıyorum. Şöyle arkadan öne doğru. İpimi buraya getirmiş oldum. Daha sonra bakın kısa kenarıma olduğu yer burası. Yine burada da sondaki iki. Bakın kısa kenarımın sondaki ikisine battım. İkincisine battım. Buradakinin de sondaki ikisini sayıyorum ve ikincisine
batıyorum. Şu şekilde karşılıklı olarak batıp tekrar bir dikiş yapıyorum. Hemen geldim. Burada işaretleyicimin olduğu yere işaretleyicimi çıkarıyorum. Bakın, son sık iğneme batıyorum. Şuradaki ve karşısındaki işaretleyicimin olduğu yere de batıp şöyle dikişimi yapıyorum. Hemen bu noktada şuradaki, bakın dikkat edin, birleştirme yaptığımız yere batmadan geçiyoruz. Kenardaki kısmı. Şuradaki. Bakın şurası birleştirme yapıldığı yer. Zaten belirgin. İlk sık iğneme batıyorum. Buraya herhangi bir işlem yapmıyorum. İlk sık iğneme battım. Ve yanındaki, karşısındaki ilk sık iğneme de batıyorum. Evet. Aynı yere tekrar batıyorum. Ve sıkılamak adına şöyle. Köşelerde 2 kez batmada yine fayda var. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Karşısındaki sık iğneme geçiyorum. Batıyorum. Tekrar yanındaki sık iğneme, karşısındaki sık iğneme batıyorum. Yanındaki sık iğneme, karşısındaki sık iğneme batıp dikişimi gerçekleştiriyorum. Yanındaki sık iğneme, karşısındaki sık iğneme batıyorum. Dikişimi gerçekleştiriyorum. Bu şekilde tüm etrafını aynı şekilde dikişlerimle gelerek, bakın şurada yine şurayı birleştirmeye almışım. Birleştirmeye aldığım yere batmadan hemen yanındaki, bakın şurada birleştirme yaptığım yer belli zaten. Şurası pardon almamışım. Şöyle bakın 2 tane kenarda sık iğnem kalmış. Buraya kadar birleştirmemi yapıyorum. Daha sonra dönüyorum. Şurada birleştirme yapmışım. Buraya atlayıp bakın sondaki şuraya 4 tane yapmıştık. İlk üçüncüsüne batıyorum. Yani boşta kalan ilkine. Bakın. Bir yarım trabzan, 2 tam trabzan, bir yarım trabzan. İkili trabzanın ikincisine batıp birleştirmeme devam ediyorum. Ortada herhangi bir işlem yapmıyorum. Burada yapmış olduğum işlemin aynısını tekrarlıyorum. Dönüyorum. Burada da yine aynı şekilde. Geliyorum. Yine burada da aynı şekilde. Kenar kısmı bakın. Şurada işaretleyicimden önceki sık iğnemle şu motiflerimin bittiği en sonki sık iğneme şöyle buraya kadar birleştiriyorum. Bitişim burada oluyor yani. Hatta şu işaretleyicimi taktığım yeri şuradaki yan kısımdaki ilk yerle şöyle birleştirebilirim. Ay, üçüncüsündeydi. Hemen bulayım yerini. Evet. Şu. Trabzanımın tam tepesindeki sık iğneme denk geliyor. Zaten buraya takıyorum. Buraya kadar birleştiriyorum. Dönüyorum. Daha sonra yan kısmı birleştirerek, sayılar zaten aynı. Dönüyorum. Yine bu kısmı atlayıp burada işaretleyicimin olduğu yer, yine şunu da takalım. Burası yan kısmımın bitişine geliyordu. İşaretleyicimin olduğu yer. Yine bakın yan parçamın sonuncusuna işaretleyicimi takıyorum. Ki kayma vesaire olmasın, yanlışlık olmasın diye dönüyorum. İlk baştaki işaretleyicimin olduğu yere de, burası da yine yan kısmımın ilk başlangıcına denk geliyor. İlk bakın trabzanımın tepesindeki ilk sık iğne. Oradan anlayabilirsiniz. Sayılarda bir hata yapmayalım ki toplanmalar vesaire olmasın. Bu şekilde tüm etrafını dikişlerle giderek tabanımıza birleştiriyoruz ve en son taban birleştirmemizi de yaptıktan sonra üst kısmının sık iğne tığlaması için geliyoruz. Evet, taban birleştirmesini de tamamladım. Artık üst kısmına sık iğne geçeceğim. Çantamın genel olarak her kısmı hazır. Üst kısmında daha düzgün görünmesi için bu şekilde bir sık iğne ile yürüteceğim. Hemen tığımızı ve ipimizi, yine kahve ipimizi alıyoruz. Şu köşeden başlayacağım. Ben yan kısma denk geldiği için bu taraftan başlıyorum. Tığımı battım. İpimi çekiyorum. İçerisinden bir tane zincir çekiyorum.
Bu sık iğnemi saymıyorum. En sonda yine dikiş yöntemiyle alt kısımlarda yaptığımız gibi ilmekle geçişimi yapacağım. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Bakın yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Artık son sık iğnemin olduğu yere kadar geldim yan parçamda. Hemen bakın burada kaydırma yaptığım yer var. Kaydırma ile birleştirdiğim yer. Buraları nasıl yapacağım? Şuraya batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum ve bakın dönüyorum. Kaydırmanın yanındaki bakın ilk yapmış olduğum yere de tığımı batıyorum. Kaydırma yaptığım yere yine ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor tığımda. Hepsini birlikte toplayarak bu şekilde kapatıyorum. Daha düzgün bir görüntü elde edebilmek adına. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Buradan hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak köşeme kadar geliyorum. Evet, sık iğnelerimi yaparak köşeme kadar geldim. Hemen bu noktada bakın köşemde birleştirme yaptığım kısım var. Buraya şuradaki bakın kaydırma ile birleştirme yaptığım yer. Buraya batıyorum ve yine kaydırma ile birleştirme yaptığım yer var. Buraya da batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Ortalarda da bu işlemi uyguluyoruz. Kenarlarda iki taraftan da topladım. Kenar toplaması düzgün dursun diye. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Burası biraz dönmüş durduğu için zorlayacak. Evet. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğneme sık iğnelerimi yaparak köşeme kadar geliyorum. Köşelimde buradaki işlemin aynısını uyguluyorum. Hem oraya hem diğer yana batıyorum. Kenarda da bakın şu kenarda da yine şu şekilde bir tane yüzüklerim birbirine geçti gerçekten. Hiç olmayacak bir şey. Bir kenarda buraya batıp ipimi çekiyorum. Diğeri bakın diğer tarafa batıyorum. Kaydırma yaptığım diğer yere ikisini birlikte toplayarak bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde tüm çantamın üst kısmında sık iğnelerle çevriliyorum ve artık çantamın alt kısmında dikip çantamı tamamen bitirmiş oluyorum. Ve çantamın taban birleştirmesini de yapıp üst kısmının tığlamasında sık iğne tığlamasında yaptıktan sonra askılarımı bu şekilde dikişini gerçekleştirdim. Askılarımı şu şekilde bakın yan yana 3 motif var. Arada bir motif boş bırakarak şu şekilde dikişimi yaptım. Ben çantam için astar kullanmadım. Yani şu anda henüz astar eklemedim. Astar eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Keçeye gerek yok bence. Gayet bu iplerle yaptıysanız zaten gayet tok duran bir ip olacaktır. Bir çanta olacaktır. Çantamızın yapımı genel olarak bu şekilde. Umarım videomdan memnun kalmışsınızdır. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve yaptığınız çantaları bana Instagram üzerinden göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyor. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum.